İsmim Akif Metin. Aslen Kayserliyim. Ama 7 yıldır Çankırı'nın Eldivan ilçesinde ikamet yapıyorum. Burada yaşıyorum artık. Kangal çiftliğim var Çankırı Eldivan ilçesinde. Bu benim çocukluk merakım, aşkım, sevdam. Öyle söyleyeyim. Bizi ta buralara kadar getirdi. Gençliğim ve çocukluğum devamlı köyde. Hayvanlarla geçti. Tabii hayvanlarla uğraşırken de her zaman iyi köpeğe insanların merakı oluyor. Doğasıyla bizim de, benim de bu konuda çok fazla bir iyi köpeklere çok merakım vardı. Tabii bu hobi olarak ilk başlarda yapıyorduk. Bundan 15-20 yıl önce. Ama artık yavaş yavaş internetin de çıkmasıyla beraber biraz daha bu işleri hani profesyonelleştirdik. Biraz daha merakımız daha çok arttı. İnternet paylaştıkça insanların çok fazla talep verdiklerini gördüm ve ondan sonra biraz daha bu işleri hem profesyonelleştirip hem de bu sevdamızı işe, aşka dönüştürmüş olduk. Çocukluğum koyun otlatarak, hayvan otlatarak, çobanlık yaparak geçti. Çok fazla bir hani gezecek, tozacak, hani oynayacak zamanımız olmadı. Yazları babamla beraber hayvan otlatıyorduk. Kışları zaten okula gidiyorduk ama çoğu zaman hep köpeğe olan merakım Kayseri'de, köyde herkes bunu bilir. Biraz da köpek akıllı falan derler. Hani Anadolu'da biraz daha küçümserler insanları. Bazen Facebook'ta insanlar bizim işle alakalı hani tartışma konusu olduğu zaman aşağılayabilmek için köpekçi diyorlar hemen. Yani beni küçümseyemiyor ama yaptığım işten dolayı hiç önemli değil. Çünkü bunlar hayattaki görüp görebileceğiniz en sadık dostlar. Hiçbir zaman sana ihanet etmez, sana yanlış yapmaz, seni yarı yolda bırakmaz. Canı ve malı pahasına seni her türlü tehlikeye karşı koyan sadık dostlar. Yılına kadar enerjide 200 milyar dolarlık proje hazırlanacağını vurguladı. Bu neymiş? Ben bunu yeni görüyorum. Vallahi bu parmış yılda çok güzel ya. Çok sıcak da bir tadı var onun. Allah Allah. Neyden yapmışlar bunu? Yağlı çörekten yok le yapan. Bir ara alıyorduk ya. Var da o çıkmıyor abi. O geç çıkıyor niyeyse. Ama atı çek. Bugün bir dağa gidelim. Ah bey. Herkül'ü götürdük. Onu şöyle yapar. Sen atından geç şuradan. Ondan sonra gel de yorar bizi. Nerede? Eline yorar. Ben Datça'na yukarıdan çıkartayım. Şimdi ben Kayseri'de tabi babamın hayvancılığı, yaptığımız hayvancılık yetmiyordu. Yani hayvan sayımız az. Ben de gittim Kayseri'ye, fabrikaya işe girdim. Ama köyde köpeklerim var. Sağ olsun hatırınız anam bakıyor. 5 gün anam bakıyor. 2 günde ben geliyorum işte hafta sonu etini ne getiriyorum Kayseri'den. Atların üstlerini temizliyorum. O sırada Facebook'tan biriyle tanıştım Çankırı'da. İşte böyle bir gönül bağımız oluştu, sohbet. Sami abim buradan da selam olsun ona. İşte onun da hayali köpek çiftliği, benim de hayalim köpek çiftliği. Ya dedi ki gel dedi Çankırı'ya köpek çiftliği açalım dedi. Ya abi dedim ben burada işte çalışıyorum. O zaman da zor girdim o işe. Şimdi gibi her yer işçi aramıyor ki ne. O zaman bir işe girmek için 40 tane tanıdık lazım. 900 lira maaş alıyorum. 500'ünü işte kiraya veriyorum. 500 de bana anca yani ne yetecek yani düşün yani. Ondan sonra dedi ki gel dedi Çankırı'ya köpek çiftliği açalım dedi. Ben tamam dedim. Ben hayallerimin peşinden koşan bir adamım. Çünkü dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Babama dedim hopladı sağ olsun anam yanımda oldu. Oğlum dedi hayat senin hayatın dedi. Yapabiliyorsan gitmek istiyorsan git dedi.
Herkes bana güldü. Köpeğin peşinden memleket mi terk edilir, oralara mı gidilir? Ben o zaman İncesu Toki'de daire vardı. Toki'den işte yatırdığımız sattık, yatırdığımız parayı aldık işte. O zaman 3-5 kuruş. Buraya geldim işte bu Çankırı'ya. Sağ olsun o buraları yaptı etti. Biz de başında duruyoruz. Tabii ilk bir yer açtığın zaman iş hiçbir zaman olmuyor. Çiftlik açıldı, gelir gideri karşılamıyor. Yani kapanma noktasına geldiydi burası. Dedi ki abi ben Akif artık şey yapamayacağım dedi. Dayanamıyorum o zaman dedi. Kapatacağım dedi. Abi dedim sen kapatırsan benim gidecek yer yok. Koya gitsem millet dalga geçer. Köpeğin peşine gitti, işten güçten çıktı, evi sattı. Abi bak o zaman dedi ki sana devredeyim. Tamam abi devret dedim ama benim param yok. Ödeyebilecek param yok yani. Öyle bir paraya da sahip değilim. Ya o zamanın büyük bir parasına devretti bize. 5 yıl ödemeli. Yani o zamanın değer 300 milyara devraldıysam cebimde 3000 lira vardı. Yani şu an 3 trilyonuyla cebinde 30 milyara geri devralıyor. Cesarete bak bizdeki yani. Ama mecbur yapmak zorundayım çünkü gidecek yer yok. Arkada bir şey yok. Yani aman deme gibi bir şansım ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz hesabı. Gitmeye de gözüm kesmiyor. Kendime de yediremiyorum. Hani oralara gitti işte böyle böyle oldu diye. O zaman devraldık. Mevlam da sağ olsun yürü kalk dedi. Biz Allah razı olsun. Çünkü yani çalıştık, borcumuzu ödedik, işte hayvancılık yapmaya başladık. Çok şükür şu an durumumuz iyi elhamdülillah. Kimseye bir muhtaçlığımız kalmadı. Borcumuz, harcımızı ödedik. Hala da hani iyi kötü bir şeylere sahip olabilir miyik diye çalışmaya devam ediyoruz. Öbür tarafı da çok fazla bir şey götürmüyoruz aslında. Yani Sakıp Sabancı ne götürdü memlekette? Çok da fazla hani çırpınmanın bir anlamı yok. Ele muhtaç olmayalım. Kimseye bir mudaramız olmasın. Karnımız doyuyor mu yeter helalinden. Fazlasının da çok bir önemi yok. Götüren de götür bir şey götürmüyor. Kimseye muhtaç olmayak yeter yani. Hayvancılık benim çocukluk merakım, çocukluk aşkım. Hep iyisini almaya çalışırım hayvan alırken bile. Yani 100 tane olana kadar 80 tane olsun, iyisi olsun. Baktığım zaman beslediğim bir hayvanlar ırk standartlarına uyacak. En azından böyle bir insan baktığı zaman adamın iyi koyunu varmış ya, iyi köpeği varmış, iyi danası varsın desin. Para kazanmasak da nam kazanalım. Asıl sıracı getirince bir de sırada almışlar. Bu işin en keyifli noktası bu mala yemi dağıtacaksın kardeş. Ciğerleri de yakacaksın. Bunlar gidince sen de keyfine bakacaksın. Bu ayrı bir merak. Hayvancılık. Yani bir adam bu işi sevmezse bokun içinde durmaz, buklerin içinde durmaz. Sabahına bu samanla yemle uğraşmak. Yani sevmeyen adama trilyon da versen yapamaz. Ama biz bunlar bu yemi yerken biz yemek yiyormuş gibi zevk alıyoruz yani. Ayrı bir tat, ayrı bir merak. Yani özellikle bunu dağda yayacaksın. Böyle otu koparışı. İnsana huzur veriyor.
Efendim Hüseyin. Tamam getir hadi bak. Gel. Al. Tamam. Bunlara bahçede otlatıyoruz. Hem yayılmayı öğreniyorlar hem de çayırını alıyor. Seneye yaylaya çıkarsa hazır olmuş oluyor. Gel. Bu da manyak Hüseyin lan. Ha. Nasıl tutuyor? Türkiye'de sosyal medyaya baktığın zaman birçok köpek çiftliği var ama 2 tane resmi çiftlik var. Ruhsatlı çiftlik var devlet nazarında. Bunlardan bir tanesi benim, bir tanesi de Bursa'da bir abimiz var, o yapıyor. Hem resmiyiz hem ruhsatlıyız. İnsanlar geldikleri zaman aileleriyle, çocuklarıyla rahatça gezebilecekleri, geri geldiğinde kalabilecekleri misafirhanelerimiz, gezme alanlarımız hepsi mevcut. Çünkü bu köpekler böyle düzenli yerleri hak ediyorlar. Çünkü bunlar bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz köpekler. Bu köpekler asıllardır bizle beraber. Bu köpekler benim dedemin malını da korudu, benim malımı da koruyor. Artık biz Kangallarla kan bağımız o kadar kuvvetli ki Orta Asya'dan gelirken atımızı, köpeğimizi, koyunumuzu getirmişiz. Biz bu topraklara gelirken 3 elementten biri de Kangal. Öyle söyleyeyim. Çünkü asırlardır bizle beraber. Bu köpekler de asırlardır bize hizmet ettikleri için böyle bir çiftliği, böyle bir düzeni fazlasıyla hak ediyorlar. Ben de elimden geldiğince bu asırlık bize ata miraslarına hem sahip çıkıyorum hem de aslına nesline uygun bir şekilde üretmeye çalışıyorum. Çünkü bende soy çok önemli, kurtçuluk çok önemli. Bugün 100 yıl önce çekilen Kangal resmi var. Hala ona benzer, ona yakın köpekler üretmeye çalışıyorum. Biz hala aslına, nesline uygun bir şekilde ata mirası bu Kangallara sahip çıkıyoruz. Ülkemizde insanların en büyük hatası Kangal köpeğinde. Her iri ve büyük köpeği Kangal sanıyorlar. Orada en büyük yanılgı orada başlıyor. Kangal köpeği öyle sanıldığı kadar çok böyle aman aman çok yüksek köpekler değiller. Çünkü bunlar sürü koruma köpeği, kurtçu köpekler. Aşağı yukarı boyları doğadaki kurtlara yakın ve biraz daha büyük oluyorlar. Kangal köpeğinin en büyük özelliği kurda en çok benzeyen Türk çoban köpeği olması lazım. Böyle baktığımız zaman köpeklerin alın yapıları düz bir şekilde gelmekte. Anadolu çoban köpeği ve Malaklı gibi dudakları sarkık değil. Ağızlarını kapattıkları zaman en fazla at çeneye kadar gelmektedirler. Bunlar Kangal köpeğinin en büyük özelliklerinden biridir. Köpekleri zaten ırklara ayırırken kafa yapılarından yola çıkarak köpekleri ırk ayrımı yapıyoruz. Bu da kendi üretmiş olduğumuz anne ve babası köpeklerimizden Ilgaz'ımızın oğlu Argun. Hem kan olarak hem kurtçuluk olarak, soy olarak çok güzel bir Kangal köpeği örneği. İşte baktığımız zaman aynen bu şekilde kafa yapısı düz bir şekilde gelmekte. Döş
ön kısım dediğimiz kalın. Çünkü kurda ilk müdahale olduğu zaman kangallar döşleri de vuruyorlar. Arka ayaklar V şeklinde gelmekte. Kuyruk çıkımları ise kalındır arkadaşlar. Yani kangal köpeğinin kuyruğu ince bir yapısı olmaz. Kalın da bir kuyruk yapısı olması gerekiyor. Post yapısı göründüğü gibi çift katmanlı. Hem yazın sıcağa, kışın soğuğa dayanabilmesi için bu kangal köpeğinin en büyük özellikleri. Köpekler beni dünyaya tanıttı. Dünya basınına kadar çıktım ve bu sayede binlerce insan tanıdım. Evet, elbette ki iyisi de oldu, kötüsü de oldu ama birçok dostluk kazandık. Bize çok yakın insanlar kazandırdılar. Emin olun, kan bağımdan daha yakın dostum diyebileceğim insanlarla tanıştım köpekler sayesinde. Tabii bunlar tabii ki vesile oldu. Sen iyisen herkes iyi. Sen kötüysen herkes kötü misali. Biz iyiydik, onlar da iyi oldu. Elbette bizim de hatalarımız vardır. Dört dörtlük bir insan olmak zor. Dört dörtlük insan arayan da zaten dostsuz kalır diye hani bir söz var. Öyle yani. Nereye gitsem insanlar bir hürmet gösteriyor. Allah razı olsun. Bugün İstanbul'a gidiyorum. İnan sokakta insanlar karşılaşıyoruz. Resim falan çekiniyorlar. Tabii bu hem köpeklerle hem de bizim biraz da demek ki kişiliğimizi sevdiler insanlar. Çünkü biz doğal insanız. Anadolu'nun insanıyız. Çok fazla hani bozulmadık. Yani hala özümüzü korumaya çalışıyoruz. Nereden geldiğimizi unutmadık. Nereden geldiğimizi unutmadık. Nereye gideceğimiz zaten belli. Dün babamla mesela geçen telefon konuşması yapıyor. Babamın gözleri doldu, benim gözlerim doldu. O Kayseri'de, ben Çankırı'da, telefonu kapattık. İşte koyunculuk da yapıyorum ben. Babama dedim ki nerede otlatıyorsunuz dedim. Çünkü günlük arıyorum işte, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, koyun ne yaptı, iyi mi? İşte bir yer tarif etti, burada yayıyoruz dedi. Ben de dedim ki hani yağmur yağdığında kayanın altına girdiğimiz yer ora mı dedim. O da evet dedi. O an babamın da gözü doldu, benim de gözüm doldu. Çünkü o zaman bir 10 tane büyükbaş hayvanımız var. Emanet eşek, nöbet yapıyoruz. Yaz günü çok yağmur ve fırtına geldi. Arazi düz olduğu için böyle bir mağara falan da yoktu girip saklanacağımız. Böyle bir kayanın yarığına girdik babamla. Yani bir insanın böyle çömelerek girebileceği bir yer. Sabaha kadar o kayanın altında yattık. Yani üstümüze düşse, orada ölsek kimse bizi bulamaz. O zaman yokluk vardı. Şu an teknolojinin sayesinde biraz daha hani biraz daha rahatladı bu yayla işi. O sabaha kadar o kayanın altında babamla yattık. Yanımda da bir tane köpeğim vardı. Karabaş. O da bizden yanımızda kaldı. Hayvanlar yağmurun altında. Biz o kayanın altında babamla sabahladık. Ve sabaha kadar uyuyamadım korkumdan. Hani kaya üstümüze düşer, ölür. Bir şey olur. Çünkü gerçekten hani uçması her an uçabilir. Ama mecbur o an hani yağmurdan, fırtınadan kaçabilmek için o kayanın yarığında babamla sabahladık. Kısmet olursa oğlumu götüreceğim oraya. Gittiğimde buraya bak diyeceğim. Ben babamla burada sabaha kadar yağmurun altında burada yattık diyeceğim. Buralardan geldik. Bunları bil, bunları öğren ve ona göre yaşa diyeceğim. ...52 ülkeye köpek gönderdim. Kangal gönderdim. Buradan. Amerika, Kanada, Çin ve ondan sonra toplam ülkeleri sayarsan birçok ülkeye köpek gönderdim. Bir Avustralya hariç aşağı yukarı bütün dünya ülkelerine köpek gönderdik. Hepsinde bir imzamız vardır, evladımız vardır. Oralarda bizleri temsil ediyorlar. Hatta geçen Almanya'dan biri geldi. Bir köpek gördüm dedi. Çok güzeldi dedi Almanya'da. Gittim hemen sordum dedi, bu köpek nereden geldi dedi. Seni söylerdi. Sırf seni görmek için dedi. Böyle bir köpek ürettiğin için dedi. Teşekkür etmek için dedi. Ziyaretine geldim dedi. Köpek falan almadı. Sadece benim vermiş olduğum bir köpeği görmüş. Etkilemiş. Adam nasıl emek verdiyse, nasıl soy takip ettiyse böyle bir köpek ürettiği. Adam Türkiye'ye gelmişken de ziyarete geliyorlar. Özellikle bu Ankara, Çankırı, Kastamonu bölgesinde
yaşayan ya da yurt dışında yaşayan insanlar benim buraya uğramadan kolay kolay gitmezler. Güzel bir tanıtım oluyor hem Çankırı için hem Eldivan için. Mesela insanlar geldikleri zaman buranın ilk defa görüyor çoğu insanlar ve ne kadar güzel bir yer olduğunu söylüyorlar. Çünkü doğası, ormanı güzel yani. Ben de çok seviyorum Eldivan'ı. Birçok yarışmaya gittim Türkiye'de. Her gittiğim yerde şampiyonluklar aldım, ödüller aldım, madalyalar aldım, birincilikler aldım. İstanbul'a gittim, birinci oldum. Antalya'ya gittim, birinci oldum. Denizli'ye gittim, birinci oldum. Hem de gruplardan en iyi birinciler. Yani 500 köpeğin içinde götürmüş olduğum köpekler o zaman hepsi büyük kupayı aldılar, birinci oldular. Bu benim için gurur kaynağı. O çiftlikteki o tablo, o kupalar hepsinde bir alın teri, bir emek, bir sabır var. Yani buradan bir köpeği alıp arabaya koyup Denizli'ye götürmek kolay değil. İnsan değil bunlar. Araba tutuyorsun. İstanbul'a götürmek kolay değil. Antalya'ya götürmek kolay değil. Bugün Antalya'ya tatile gitsek desek gidemeyiz ama yarışma oluyor. Köpeklerimizi alıyoruz, araç tutuyoruz, götürüyoruz, emek veriyoruz. Amacım şu, bahçesi, villası ya da herhangi bir köpek besleyecek bir insanların bizim kendi öz köpeklerimizi beslemesi için mücadelem o. Çünkü insanlar dışarıdan baktıkları zaman korkuyorlar bu köpeklerden. Yarışmalarda birçok insan bu köpeklerin korkunç olmadığını, ne kadar dost, ne kadar çocuk kanlı, insana yakın bir hayvan olduklarını insanlara tanıtmaya çalışıyorum. Özellikle çekmiş olduğum sosyal medyadaki videolarda buna öncelik veriyorum. İnsanların o ön yargılarını kırarak kendi öz Türk köpeklerini beslemeleri için tanıtmaya devam ediyorum. Çikolata ne varsa yer bizden. Burada çikolata yerken gördüğün zaman gelir senden kek hepsini yer. Başına dikeli verene kadar ha. Değil mi lan? Bak, eline bile zarar vermiyor bak. Bak eline bile zarar vermiyor. Sadece içinden yalayarak yiyip gidiyor. Çünkü kendine zarar vermediğini hissediyor. Çok hisli hayvanlar. Köpek var. Harbi diyorum. Haberim olsun. Tamam, boyu benden büyük. Bir daha şuraya çektim tamam. İşte çekiyor. Unutamadığım köpeklerim var. Boğaç isimli bir köpeğim vardı. Beni dünyaya tanıttı. Birçok insanı onun sayesinde tanıdım. İyi veya kötü. Onunla gelenler oldu. O gidince onunla gidenler de oldu. Benim için çok özel bir köpekti Boğaç. Onu öldüğünde gömemedim. 2 gün ağladım yani. Boğaç'a sarıldım, ben 2 gün ağladım. Çok fazla bir duygusal bağım vardı Boğaç'a. Şu an Ankara'da müzede sergileniyor. Toprağa gömmedik. Devlet geldi aldı götürdü. Şu an devlet müzesinde dolduruldu. Bedeni ölümsüzleştirildi söyleyeyim. Hem benim için çok değerli. Gittim bir kere ziyarete gittim ama çok fazla duramadım yanında. Çünkü onunla olan bütün anılarım gün yüzüne geliyor. Ya bu bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız gibi öyle oluyor. Bu öldüğünde bir hayvanımız öldüğünde ya da köpeğimiz öldüğünde
İnanın biz de çok yakınımız öldüğü gibi üzülüyoruz. Kaybı bizim için çok büyük. Çünkü köpek demiyoruz biz, ismi var Boğaç. Boğaç dediğin zaman Türkiye tanıyordu, dünya tanıyordu, biz tanıyorduk, biz seviyorduk. Yani benimle arabada geziyordu, ben nereye gitsem geliyordu. Şu an Herkül'ün yaptığını şu an Boğaç yaşıyoruz sayede emin olun burada Boğaç olurdu. Ama şimdi Herkül var. Boğaç'tan sonra gönül bağı kurabildiğim tek köpek Herkül. Yani bir ara soğudum artık hani çiftliğe bakamaz oldum. Hani köpeklerle birebir ilgilenemez oldum. Belki de diğer o köpekler bana o sevgiyi vermedi. Ama Herkül Boğaç'ın yerini doldurdu. Yıllar sonra 3 yıl oldu Boğaç öleli. Ondan sonra bir köpeğe bu kadar tekrardan gönül bağı kurabildim. O da Herkül. Değil mi oğlum? Hareket, hiçbir kan bağı yok. Ama şu hal ve hareketler yani bana Boğaç'ı anlatıyor. Boğaç da aynı böyle yanıma otururdu. Böyle hani bir video röportaj yapacağımız zaman böyle sarılırdı, öperdi, anlardı. Ya Herkül de aynısını yapıyor. Yani oğlu olsa belki bu kadar olmaz. Değil mi oğlum? O da böyle gözlerime bakardı. Bu da öyle. Boğaç'ı da yad etmiş olduk. Bazı insanlar bunlara köpek diyor ama bunları sevmek lazım, yaşamak lazım. Bunlar başka hayvanlar. Öyle yani. Boğaç'ın benim için çok özeldi. Birçok özel köpeğim oldu ama hani gönül birini sever misali ben Boğaç'a aşıktım yani. Hani insan herkesi sever ama birine aşık olur. Ben de Boğaç'a aşıktım yani. Öyle bir köpekti. Şimdi de ikinci aşkım, ikinci baharım Herkül. İnsanlara tavsiyem şu olur. İnsanlara yardım etmekten kaçmasınlar. Bir Alevi'nin mezar taşında yazardır. İyilik iyidir diye. Benim de çok hoşuma giden bir sözdür. İyilik yapmaktan hiçbir zaman kaçmayalım. Emin olun bir gün döner dolaşır seni bir beladan, bir musibetten kurtarır. Benim hayat felsefem her zaman budur. Kimseyi geri çevirmedim bu zamana kadar. Kim elimden geldiğince kim ne istediyse ona yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu şekilde de mutlu oluyorum. Boğaç'ın benim için çok özeldi. Birçok özel köpeğim oldu ama hani gönül birini sever misali ben Boğaç'a aşıktım yani. Hani insan herkesi sever ama birine aşık olur. Ben de Boğaç'a aşıktım yani. Ben de ağlayacağım şu an.